tarihin doğup bir tarihin battığı şehirdeyiz. Nerede miyiz? Çanakkale'deyiz. 250 bin askerimizin Çanakkale'de canı, malı, hiçbir şeyi düşünmeyip sadece vatan aşkıyla cepheye gidip sadece erkekler de değil, çocuklar, analar, babalar, yarlar, herkes tek bir düşünce, o da vatan. Vatan toprağını savunmak için cepheye gidip kahramanca şehit düşen 250 bin askerin anısına yaptırılmış bu güzel eser Çanakkale'de bizleri görkemli bir şekilde karşıladı. Buraya gelesiye kadar Mardin hakkında çok fazla bir bilgi bilmiyordum ama abi şu görsele bakar mısınız? Şu minyatüre bakar mısınız ya? Adamlar neler inşa etmişler. Şimdi geldik medeniyetin beşiğine. Şimdi geldik medeniyetin beşiğine. Neresi mi? Çorum. Hattuşa uygarlığı. Hattuşa'da kurulmuş Hitit uygarlığı döneminde güzel eserler bırakmaya, Çorumluları memnun etmeye devam ediyor. Şakalar. Adam ölmüş. Şimdi Arap Yarımadası'na bir yolculuk yapalım, bakalım oralarda neler var. İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa 6. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Doğu seferleri arasında biliyorsunuz Arap Yarımadası'na hakim olmuştur ve bu esnada birçok restorasyon yaptırılmıştır ve Yavuz Sultan Selim Han sayesinde de günümüze gelmesi daha da kolaylaştırılmış bir yapıttır. Buradaki Kubbetüs Sahra adlı İslam mimarisinin güzel eserlerinden birisi de bizleri karşılıyor. Buradakini açıkçası ben ilk defa görüyorum. Şöyle bir yer verelim. Kudüs Sultan Süleyman surları Şam kapısıymış ve gerçekten muazzam bir eser. Eğer ben Şam'a gidersem orada muhakkak ziyaret edeceğim yerlerde ilk sırada yer alabilir. Burada Hamidiye Saat Kulesi yer almaktadır. Aynı zamanda burada Şam istasyonu yer alıyor. Tarihi güzelliğine bakar mısınız? Burada bizi muazzam bir yapı karşılıyor. Bunun eğer minyatürü bu şekilde ise gerçeğini gerçekten yerinde görmek isterim. Girmek isterim bu camiye. Bu caminin adı Mehmet Ali Paşa Camisi ve gerçekten güzel mimarisi insana huzur veriyor. Burada gördüğümüz şu yapıt 16. yüzyılda Kabe-i Muazzama'yı savunmak amacıyla yapılmış güzel bir kaledir. Şimdi Denizli'ye geldik. Denizli'de şu görkemli yapıya hep beraber bakalım. Bu görkemli yapı nedir, ne değildir sizlere bunu anlatayım. Şimdi buna neden Pamukkale denmiş? Pamuğa benzediğinden dolayı ve yanındaki kale kalıntılarından dolayı buna Pamukkale denmiş. Ve bunun dünyada hiçbir şekilde başka bir örneği yoktur, eşi benzeri yoktur. O şekilde. Yüzünden mi? Vallahi bak ben Antalyalıyım. Ya efsane bir yapıt değil mi? Antalyalı olduğum için mi diyorum ama 2. yüzyılda yapılmış bir yapıt. 15.000 seyirci kapasiteli bir yapıttır. Bu yapının ismi Aspendos'tur. Antalyalılar iyi bilir. Tarihi ve turizm yönü baskın kaçan yerlerden birisidir. Şimdiki durağımız Trabzon. Ula uşağım ne yapıyorsun burada? Şimdi Trabzon Sümele Manastırı'ndayız. Bunun hakkında da ufak bir bilgiler vereyim. 1300 metre yüksekliğinde bulunan bu güzel yapı aynı zamanda Meryem Ana Kilisesi olarak da bilinir. Şimdiki gördüğüm yer futbol severleri sevindirecek bir yer. Şöyle bakalım. Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bulunduğu şu mükemmel mini stat. Futbol severler açısından. Aynı zamanda futbol kardeşliktir diyerek bu güzel stada yer verelim. Aynı zamanda şu şekilde oluyor. Mesela şuraya 1 lira atıyorsunuz. Galatasaray'ın marş çalıyor veya Beşiktaş'ın, Fener'in, Trabzon'un onun gibi. Güzel düşünülmüş, güzel bir stat. İstanbul'un artık simgesi haline dönüşmüş, muhteşem bir eser olarak sayılan şu gördüğümüz yapıt ise Galata Kulesi. Galata Kulesi 1348 yılında yapılan 16 katlı 62 metre yüksekliğinde olan güzide bir eserimizdir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi, Edirne'nin görkemli yapısını süslediği gibi aynı zamanda İstanbul'da minyatürde de bu görkemli yapıyı sürdürüyor. Bu cami 2. Selim zamanında yaptırılmış olup dönemin, hatta şimdi bile şu dönemin en görkemli yapıları arasında yer almaktadır. Şu gördüğünüz muhteşem eserse zaten herkesin bildiği gibi müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camimizdir.
muhteşem mimariye sahip olan bu eser 537 yılında yapılıyor. Birçok kez yağmalanmasına rağmen hala günümüzdeki ihtişamını koruyor ve Türkiye'nin en fazla rağbet gören yerlerinde hep ilk sırada yerini almış bulunuyor. Şu gördüğünüz şahane eser ise Ayasofya'nın karşısındaki ihtişamıyla beraber bizlere şöyle bir bilgiler veriyor. 1. Ahmet tarafından 1609 yılında yaptırılan bu cami Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılıyor. Mimarı kimdir diye soracak olursanız mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Türkiye'nin 6 minareli tek tarihi camisi olarak bizlere birçok ilki sunan bu güzelim camiyi yaptırdığı için 1. Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Şu gördüğünüz yapıt ise kim tarafından yaptırılmıştır diye soracak olursanız ben size şunu söyleyeyim. 1. Justinian. Bak bu adam boş durmamış. Ayasofya'yı yaptırmış. Yerebatan Sarnıcı'nı yaptırmış. Sonrasında Aya İrini Kilisesi'ni yaptırmış. Bu adama oy verilecek kardeş. Maskemizi takalım kardeş. Bak burada ne var? İTÜ Taşkışla kampüsü varmış. Şöyle bu yapıta da yer verelim. Aynı zamanda buraya gelelim. Burada Soğukçeşme Sokağı diye bir yer varmış. Açıkçası ilk defa duyuyorum. Gelelim bu muhteşem şahesere. Bakalım bu neymiş? İTÜ Maçka Kampüsü diye geçiyormuş. Güzel. İTÜ'lüler çalışıyor mübarek. Burada 3. Ahmet Çeşmesi diye güzel bir yapıt bizleri karşılıyor. Harbiden ülkemizde de çok güzel yapıtlar var. Maalesef biz değerlerini bilemiyoruz. Gel gelelim buraya. Büyük Postane adıyla gerçekten görkemli bir eser bizleri karşılıyor. Şuraya gelelim. Burada aynı zamanda oy sen nesin öyle ya? Haydarpaşa garımız bulunmakta. Bakalım şöyle bir gezelim. Muhteşem bir yapıt değil mi? 1872 yılında Abdülaziz tarafından yaptırılan bu görkemli saray çok değerli taşlar kullanıldığından dolayı günümüzde de gerçek manada güzel, nacizane eserler arasında yerini almaktadır. Ama günümüzde müze olarak değil de bir otel olarak kullanıldığını bilelim. İstanbul'un hiç şüphesiz ki güzel, görkemli, nadide yapılarından birisi de Küçük Su Kasrı'dır. Sultan Abdülmecit Han döneminde yaptırılmıştır. Lakin şöyle bir sıkıntı var ki kim çekti lan buranın suyunu? Boğazın suyu çekilmiş birader ya. Şuna bak, tekneler burada ne yapmışlar? Sahil güvenlik vurmuş birader. Karaya vuracak biraz sonra. Boğazın her ne kadar suyu çekilse de şurada görkemli bir yapı bizleri karşılıyor. Bu yapı Rumeli Hisarı'dır. Peki Rumeli Hisarı nedir? 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaptırılmış güzel yapıtlardan birisidir. Bu yapıtın yaptırılma amacı gelecek yardımları engellemektir. Hangi yardımları? Bizans'ın yardımları. Su bulundu, su bulundu. Bak İstanbul Boğazı'ndan almışlar suyu, getirmişler buraya koymuşlar. Bu ne diye soracak olursanız başlarda 1657'ymiş. Bu da Osmanlı donanmasına ait kadırgaymış. Sınıfının en büyük ve en geniş donanmalarından bir taneymiş. O yüzden burada sergiliyorlar. Aynı zamanda şuraya da hemen geçelim. Burası da Mostar Köprüsü. Mimar Hayrettin Paşa'nın güzide eserleri arasındadır. Biraz önce gördüğümüz Rumeli Hisarı gibi aynı zamanda da İstanbul'da Anadolu Hisarı vardır. Anadolu Hisarı'nın birkaç tane özelliğini sayayım. Yıldırım Beyazıt Han döneminde yaptırılmış. İstanbul'daki en eski Türk eseriymiş bu. Boğaz'ın en dar yerinde bulunan hisar, geçişleri kontrol altına almak amacıyla yaptırılmış güzel bir eserdir. Hani videoda diyor ya, anlatmaya gerek yok işte görüyorsunuz. Abi şu yapıta bakar mısınız ya? Efsane değil mi? Tarihi Kız Kulesi. Hala günümüzde de, geçmişte de şu ihtişamını Türk bayrağı üzerinde sürdürüyor. Abi o değil de şuna baksana, ne kadar tatlı ya. Bundan bahsetmiyorum. Bundan bahsediyorum. Şuna bak ya, tatlılığa bak. Geçmiş orada uyumuş kalmış. Şimdi minyatürü oldukça gezmeye çalıştık. Elimizden geldiğince güzel videolar çıkartmaya çalıştık. Buradan sanıyorum Galata Kulesi'ne gideceğiz. Orada da güzel videolar sizleri bekliyor olacak. Haydi o zaman orada görüşürüz.
Her ne kadar hava soğuk olsa da içimizi ısıtan İstanbul'da bir eser vardır ki o da şu gördüğünüz muhteşem şaheser Galata Kulesi. Her ne kadar muhteşem bir mimari esere sahip olsa da şu anda hava acayip soğuk. O yüzden burada çok fazla duramıyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz.